Selamlar herkese, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda örgüye yeni başlayanlar için kolay bir roba yapımı anlatıyorum. Düz örgü, ters örgü, haroşa örgüden oluşan yandan düğmeli kolaylıkla örebileceğiniz bir model. Modelin sayıları 1 yaşa uygun. Dilerseniz küçültmek için 8 ilmek eksik başlayarak örebilirsiniz. Yine roba artırmasında 2 sıra eksik yaparak. 12 haroşa sırasında bir düğme için ilik açıyoruz. 10 haroşa sırasında bir açabilirsiniz. Bu şekilde modeli uygulayabilirsiniz. Modeli büyütmek için de diğer yaşlara başlangıç sayısına her yaş için 4 ilmek ekleyerek büyütebilirsiniz. Ayrımlara birer ilmek dağıtıyoruz. Bu şekilde örebiliriz. Yine roba artırmasında 2 sıra fazla yapabiliriz. Yine düğme iliği içinde 2 haroşa sırası fazla yaparak aralıklarını ayarlayabiliriz arkadaşlar. Yapımına geçmeden videomu beğenip kanalıma abone olmayı, model hakkında yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Örgüde anti peeling özellikle bebe yünü kullanıyorum. Renk numarası 2892, şiş numaram 3,5. Sıkı örenler 4 numara ile de örebilir. Modele 80 ilmek ile başlıyoruz. 1 yaş için. Daha küçük öreceksek 6 ay için 72 ilmek atarak başlayabiliriz. Ayrımlardan 2'şer ilmek eksilterek de ayrımlarını kurabiliriz. Klasik ilmek atma tekniğini kullanarak 80 ilmek başladım modele. Şimdi tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Sırayı tamamladım. İpimi arkaya atarak diğer sıraya geçtim. Ön yüzde 1. haroşa sıramız oluştu. Baştaki ilmeğimizi her zaman bu şekilde örmeden alıyoruz. İpimizi arkaya atarak. Bu sırayı da tamamlayalım. Bu sırayı da tamamladım. Sıra başında ipimizi arkaya atarak ilk ilmeğimizi bu şekilde örmeden alarak 3 haroşa sırasını tamamlayalım yaka kısmını. Yaka kısmını 3 haroşa sırasına tamamladım. Şu şekilde oluşan çizgileri birer birer sayıyoruz. 1, 2, 3. Tek tek ördüğümüz sıraları sayacak olursak 5 sıra örmüş olduk. Şimdi ayrımlara başlayalım. Düğme bandı için 6 haroşa örüyoruz. Her iki uçta 6 haroşa modelin sonuna kadar düğme bandı için devam edecek. 6 haroşayı ördüm. Sonrasında bir ilmek de düz örüyorum. Bu ilmeğimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Bunun hemen yanında her ön sırada bu şekilde dolayarak artırmamızı yapacağız. Düz ilmeğimi ördüm, bir doladım. Sonrasında kol ayrımı için 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kol için 9 ilmek düz ördüm. Doladım.
1, 2 ilmek artırma kısmı için ördüm. Her ön yüzde bu 2 ilmek etrafından dolayarak artırarak robamızı büyütüyoruz. Doladım. Bu kez arka ayrıma geçtim. Arka ayrım içinde 24 ilmek düz örüyorum. ...24 ilmek ördüm. Tekrar doladım. 1, 2 ilmek düz ördüm artırma kısmı için. Doladım. Kol için 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm. Tekrar doladım. Artırma için 2 ilmek ördüm. Doladım diğer yanından. Bu kez ön kısım için 18 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Doladım. Bir düz ilmek örüyorum. Kalan 6 ilmeği de düğme bandı olarak diğer uçta yaptığımız gibi devam ettireceğiz. Yine buradaki düz ilmeğimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Sıra sonunda ilk iliğimizi açıyoruz. 1, 2 ilmek haroşa ördüm, doladım. 2 ilmeği bu şekilde birlikte örerek bir ilmek kestim. Kalan 2 ilmeği de örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Arka yüze geçtik. Arka yüzde her iki uçtaki 6'şar ilmeği haroşa örüyoruz. Ön yüzde de arka yüzde de. 6 ilmeği ördüm. Bir düzümüz vardı ön yüzde. Bunu da arka yüzde ters örüyorum. Doladığım ilmeği ve sıra sonunda 6 ilmekten oluşan haroşa kısma kadar diğer tüm ilmekleri ters örgü yapıyorum. Arka yüzde bir işlem uygulamıyoruz. Doladığımız ilmekleri de bu şekilde ters örüyoruz. Çok kolay bir roba modeli. Yeni başlayanlar için ideal. Sıra sonuna doğru geldim. Doladığım ilmeği ördüm. Ön yüzde bir düz örmüştük. Bunu da ters örüyorum. 6 ilmeğim kaldı. Bunları da yine haroşa örüyorum. Düğme bandı olduğu için ön yüze çevirdim. Şimdi bir kez daha artırmayı göstermek istiyorum. İyice anlaşılır olsun diye. 6 ilmek haroşayı ördüm. Burada bir düzümüz vardı. Bunu örüyorum ve ardından hemen dolayarak artırıyorum. Diğer artırma kısmına kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz.
Burada 2 artırma ilmeğimiz vardı. Her ön yüzde 1 doluyoruz. 2 ilmeğimizi örüp diğer tarafından yine dolayıp modele devam ediyoruz. Başlangıç ve sonda birer ilmek artırmamız var. Buradaki 2 ilmekten oluşan artırma kısmında ise her ön yüzde 2 tane dolayarak artırıyoruz. Bir bu tarafından, bir de diğer tarafından. Modele devam edelim. Arka ayrımı örüyorum. Bir önceki artırmış olduğum ilmeği ördüm. Yine 2 ilmekten oluşan artırma kısmına geldim. Doladım. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar doladım. Kol ayrımındaki ilmeklerimi örüyorum. Burada bir kaydırmamız söz konusu olamaz. Şu şekilde bu 2 ilmek olan kısmı hizalıyoruz. Her iki tarafından ön yüzde bu şekilde dolayarak artırıyoruz. Her iki yanından boşluklar oluşacağı için ajurlar, bu bize bir yön hazırlıyor. Bunun için bir kaydırma olmaz. Dikkatlice ördüğümüzde bir sorun yaşamayız. Sıra sonuna geldim. Bir önceki doladığım ilmeği ördüm. Tekrar doladım. Bu kenarda bir düz ilmeğimiz vardı. Onu da düz ördüm. 6 ilmeği de haroşa örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Arka yüze geçtiğimizde her iki uçtaki 6'şer ilmeğimiz haroşa olarak model sonuna kadar bu şekilde örülecek. Ön yüzde de arka yüzde de. Diğer kalan ilmekler ise arka yüzde ters örgü. Bir işlem uygulamadan hepsini ters örüp tamamlıyoruz. Ön yüze geçiyoruz. Ön yüzde 6 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Buradaki bir düz ilmeği ördükten sonra da dolayarak artırıyoruz. Ve bu kısımdaki artırmaya geliyoruz. 2 ilmekten oluşan artırma kısmında bir doluyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Sonrasında bir doluyoruz. Yine bu artırmaya gelince de aynı şekilde ve 3. artırmada da yine aynı şekilde artırıyoruz. Sıra sonunda ise bu kısmı tamamlıyoruz. Artırmamızı yapıp düz ilmeğimizi örüyoruz. 6 ilmekten oluşan haroşa kısmı örüp ön yüzdeki sırayı da tamamlıyoruz. Örgümüz bu şekilde ilerliyor. Robamızı büyütelim, devam edelim. Robayı ilerlettim. Şöyle bir sayalım. Burada oluşan ajurları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son olarak ön yüzde örerek geldim. 12. artırmayı yaptım. Sırayı tamamladım. Şimdi arka yüze geçtiğimizde her iki kolda ilmekleri haroşa örgü başlatıyoruz. 3 haroşa sırası ördükten sonra da ilmeklerini kapatıp robayı tamamlayacağız. Yine artırmalarımıza da aynı şekilde devam ediyoruz. Arka yüzde buradaki kola kadar gelelim. Bu artırma ilmeklerini de örelim. Bu kısma kadar gelelim. Evet, arka yüzde örerek geldim. Artırma ilmeklerini de 2 ilmeği de ters ördüm. Kol ayrımına geldim. Sadece kol ayrımındaki ilmekleri haroşa örgü yapıyoruz. Bu doladığımız ilmekleri de arka yüzde bu şekilde çaprazlayarak alacağız. Buralarda bir boşluk görünmesini istemiyorum. Bu şekilde örüyoruz. Dilerseniz yine burada yaptığımız gibi de bu şekilde de örebilirsiniz. Ama böyle
çaprazlayarak aldığımızda daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi ilmeklerimi düz örerek haroşa örgümü oluşturuyorum. Evet, koldaki ilmekleri haroşa örerek artırma yaptığım kısma kadar geldim. Yine artırma yaptığım ilmeği bu şekilde yandan şişimi çaprazlayarak geçirerek ördüm. Diğer ilmeklerimi ters örgü yapıyorum ta ki diğer kola kadar. Diğer kola geldim. Buradaki artırma ilmeklerini de ters ördüm. Koldaki ilmeğe geçtim. Kol kısmında artırmış olduğum bu ilmeği yine çapraz şişimi geçirerek bu şekilde düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de örerek haroşamı oluşturuyorum. Yine sıra sonunda artırmış olduğum ilmeği yine çapraz bir şekilde ördüm. Kenar kısımdaki ön yüzde düz, arka yüzde ters olan ilmeğimi ördüm. Düğme bandını örüp ön yüze geçtim. Şimdi yine düğme bandımızı örelim. Düz ilmeğimizi sonrasında yine bu şekilde dolayarak artırmamızı yapalım. Koldaki ilmeklerimizi haroşa örelim. Arka yüz örünce gördüğünüz gibi birinci haroşa sıramız oluştu ön yüzde. Artırma kısmına gelelim. İlmekleri örüp geldim. Artırma kısmına doluyorum. Tekrar 2 ilmeğimi örüyorum. Doladım. Devam ediyorum. Aynı şekilde arka ayrımı örüyoruz. Yine doluyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Sonrasında bir dolayıp koldaki ilmekleri haroşa örüyoruz. Tekrar artırma kısmında dolayarak artırıp 2 ilmeğimizi örüp tekrar doluyoruz. Sıra sonunda da artırmamızı yapıyoruz. Arka yüze geçtiğimizde bu kısımdaki arka ve öndeki ilmeklerimiz ters örgü, sadece koldaki ilmeklerimiz haroşa örgü yapılacak. Yine kolda dolayarak artırmış olduğumuz ilmeği çaprazlayarak örüyoruz. Bu şekilde çapraz alacağız. Ördüğümüz bu sıranın sonunda da bu kısım 12 haroşa sırasına tamamlanıyor. İkinci iliğimizi açalım. 12 haroşa sırasında bir iliklerimizi modelin sonuna kadar açmaya devam ediyoruz. Toplamda 4 tane ilik yeterli olacaktır. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Bu kısmı da ilerletip devam edelim. Her ön yüzde artırmalara da devam ederek 3 haroşa sırası oluşturduğum kollarda. Şimdi koldaki ilmeklerimizi kapatıyoruz. Düğme bandını örüyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Sonrasında
Koldaki ilmeklerden bir ördüm. Bir ilmek daha ördüm. Bir önceki örmüş olduğum ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. Bir ilmek örüyoruz. Bir öncekini üzerinden atlatarak kapatıyoruz. Bu işlemi yaparken ilmeklerimizi ne çok sıkı ne de çok gevşek örüyoruz. Normal bir şekilde örelim. Sıkı örersek bu kısımda kasma olur. Gevşek örersek volanlanma yapar. O da hoş görünmez. Tüm ilmekleri kapattım. Burada artırma ilmeklerinde birini örüyorum ve sonki ilmeğimi de kapatıyorum. Bu artırma kısmındaki iki ilmeğimiz kalacak. Bu başta ve sondaki artırma ilmekleriyle arka yüzde kol altını birleştireceğiz. Şimdi ilmeklerimizi artık bir artırma yapmadığımız için düz örerek diğer koldaki artırma kısmına kadar gelelim. Artırma ilmeklerine kadar ördüm. Şimdi koldaki ilmekleri diğer kolda yaptığımız işlemi tekrarlayarak kapatıyoruz. Bir ilmek örüp bir öncekini üzerinden atlatıyoruz. Bu kısma kadar kapatalım. Bu koldaki ilmekleri de kapattım. Şimdi düz örerek ilmeklerimi bu sırayı tamamlayacağım. Yine burada düğme bandı ilmeklerim haroşa ön yüzde de arka yüzde de devam edecek. Arka yüze geçelim. Tekrar arka yüzde de bu kısma kadar gelelim. Arka yüzde kol altına geldim. Bir ilmeğim kalana dek ördüm. Şimdi diğer taraftan da bir ilmek ekliyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kol altını birleştirmiş oluyoruz. İlmeklerimizi ters örerek arka parçayı da örelim. Diğer kola gelelim. Diğer kol altına geldim. Yine aynı şekilde bir ilmeğim kaldı. Bu kısımda da kenarda bir düz ilmek ilerletmiştik. Onunla birlikte ikisini ters örerek bu kol altında birleştirmiş oluyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Düğme bandını ördüm. Robamız tamamlanmış oldu arkadaşlar. Dilerseniz bundan sonra bu kısma ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek düz bir model oluşturabilirsiniz. Her 12 haroşa sırasında bir toplamda 4 ilik bir yaş için yeterli olacaktır. 4. ilikten sonra da tüm ilmekleri 3 haroşa sırası örüp kolda yaptığımız gibi kapatalım. Bu şekilde
düz bir model oluşturabiliriz. Veya bu kısımdan itibaren bir örgü modeli uygulayarak da farklı bir model de yapabiliriz. Benimle birlikte bu modeli denediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.